Yes, we'll start now. Okay. All right. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I believe we'll all witness what happened today in court. And so first, I want to thank everyone. My name remains Dr. Sahon Enabulele, President of the World Medical Association. And I'm here with a very strong representative of the Standing Committee for European Doctors, Dr. Ole Johan Bake. Of course, your president, our president, very strong advocates of human rights and medical professionalism, Professor Sebnen Coral, and of course, the Secretary General. I therefore want to thank all of you for staying up to this time, because it's important that after a very major session like this, we should come back to, of course, relay our feelings, relay our views, and of course tell you what the next steps should actually be. Öncelikle teşekkür ediyor. Davetimiz için bizlerle olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor ve tünaydın diyor. İsmini ifade etti. O Sahn Enobulele ve Dünya Tabipleri Birliği Başkanı olduğunu söyledi. Ama aynı zamanda Şebnem Korur Fincancı Başkanımızın da insan hakları savunusunda çok önemli bir yer olduğunu, dünyada bilinen saygın bir yer olduğunu ifade ettiler. Bunun dışında mücadelemizin önemine değindiler ve Türk Tabipleri Birliği'nin bu mücadelesinde her zaman bizimle beraber olacaklarını ifade ediyorlar. We came to Ankara, Turkey, because we were very clear that a major decision was going to be taken today as regards whether to uphold the fundamental rights and, of course, the professional rights of our colleagues in the Turkish Medical Association, or whether the government's attempt to undermine them was going to be taken. But of course, you were all in court today to hear that the case has again been adjourned to the 10th of November this year. We thought that after adjourning for many months, that this would be an opportunity for us to rest this case. But again, we were confronted with a decision that seeks to, of course, put our hopes again on a balance. And of course, we'll continue to see how we can, go on with this. We do not know why this decision was taken, but we hope it is going to be in the interest of our physicians in Turkey, of the Turkish Medical Association, and of course the people of Turkey. Okay. Ankara'ya bu dava sürecini izlemeye geldik ancak gördük diyor 10 Kasım ayına bu ertelendi. Niçin bu kararın verildiğini bilmesek de bu davaların takibinde yine var olacaklarını ifade ediyorlar. Mesleki profesyonelliğin önemini ve meslek örgütünün bağımsızlığını zedeleyecek davranışların var olduğunu gözlemlediklerini ifade ediyorlar Undermine'in. Bunun dışında atladığım bir şey yok herhalde. Özetle gideceğim ben. We believe very strongly, like you all know, that justice delayed is justice denied. And this is one justice that has been delayed for too long. But our hope is that no matter how long this is delayed, what we crave for is for justice to be delivered even on the 10th of November, the new court hearing date. It is sad enough that we've had to pass through all of this long, and I hope that the judges understand the implication of this long wait. But our call is that for as long as they want to keep this business on, that they should understand that the fate of patients in Turkey is on the line. Because any attempt to undermine the physician leaders and the Turkish Medical Association is indirectly going to undermine the
the right to access to quality health care by the patients. It's going to affect health outcomes in Turkey, and it's going to affect the whole issue of societal and public good that is being done by the physicians in the Turkish Medical Association. İleride adaletin nasıl gelişeceğini bilmemekle birlikte hastaların hakları, onların sağlık haklarının tam olarak gerçekleşmesi yönünde önemli hizmetleri var. Bu hizmetler yönünde de destekleme yapacağız diye başka bir şey atladıysam. Adalet geciktiğinde reddedilmiş demektir, yok sayılmış demektir dedi. Tabii bu bence önemli. Yani bu kadar bir gecikmeyle nitelikli sağlık hizmeti sunumundaki çabaları da engellemek anlamına geldiğini ifade etti. So, my message today, my message this moment to you, to all of us, is to keep hope alive, to keep the struggle on, and to wage the psychological war that is being taken to us by agents of the states. Because this remains an attempt to weigh us down. But on behalf of the World Medical Association, I want to urge you to remain faithful to the struggle, to remain consistent in your advocacies, to remain firm and resolved in your decision to stand against this attempt to undermine your collective existence, to undermine your professional independence, your autonomy, and of course, your ability to offer uninterrupted quality health care to the people of Turkey. Bu psikolojik savaşa karşı birlikte direnmek, birlikte dayanışmayla mücadele etmenin önemini vurguluyor. Ve özellikle sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin doğmaması açısından da Türk Tabipleri Birliği'nin önemini, profesyonel bir örgüt olarak, meslek örgütü olarak önemine değindi. So before I hand over to my colleague from the Standing Committee, European Doctors, I want to say that the World Medical Association, for as long as this struggle is on, will ever be ready to commit itself, its energies, and its resources to ensure that the Turkish Medical Association is supported, encouraged, and that we all, at the end of the day, secure victory from the hands of our oppressors. Dünya Tabipleri Birliği olarak her zaman bizimle birlikte mücadele edeceklerini, bütün kaynaklarıyla her zaman yanımızda olacaklarını ifade ettiler. So let me commend again the leadership of the Turkish Medical Association, led by a very wonderful woman, a woman of substance, an indefatigable, irrepressible, and indeed highly tactical and strategic leader that you have in Professor Sebnen. And of course, fellow leaders of the Turkish Medical Association, and indeed all of you. Please remember, like I stated yesterday, that in every struggle, there is a time and a tide. For every struggle, there is a time you have to reflect. There is a time you have to step up. And remember, finally, that in every struggle, it is always darkest before dawn. So see this as your dark moments. But after the dark moments, there will be a dawn, the dawn of victory and the dawn of triumph. I see triumph, I see victory at the end of this struggle. So thank you very much, and I believe we will all triumph at the end of the day. God bless you. Taktik ve stratejik liderliğin önemini vurguladıktan sonra en sonunda zaferin bizim olacağını söylüyor ve gerçeklerin yansıtmanın önemini, yani bu zaman diyor, gerçeklerin yansıtmanın zamanı, gerçekleri söylemenin zamanı ve zafer de sonuçta sizin olacaktır, bizim olacaktır diyor. Teşekkür ediyoruz. Thank you. I'm honored to be here as your guest, together with Dr. and Mr. President Anna Bulele, and the political leadership members of your hard-proven
Association. When I was young, as you see this some years ago, I read about the Ottoman Empire, about Turkey, about its influence on the world, especially on Europe. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu büyük etkilere sahipti dünyada ama Türkiye daha genç bir ülke olarak bunlar yaşıyor. Bu arada şeye de teşekkür etti. Osman Başkan'a da teşekkür etti. Arada bazı şeyleri kaçırabilirim. Bir tercüman değilim, özür dilerim, profesyonel bir tercüman. Ama hem yanındaki arkadaşına, Dünya Tabipler Birliği Başkanı'na teşekkürlerini iletti. Hem de tarihçi olarak da yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya yetkileri ve bizim daha genç bir devlet olduğumuzdan bahsetti. It's a shame and it's sad that the political leadership of this country misuses its powers and breaks the rules of division of powers in the society to limit the freedom of you as a people, of your organizations. Ve Türkiye'de diyor özgürlüklerin kısıtlandığını ve profesyonelliğin zarar gördüğünü, güçler arasında dengenin bozulmuş olduğunu, işte hani bizim şu yargı, yasama, yürütme güçleri, devletin güçleri arasında bir balansın, dengenin bozulmuş olduğunu ifade ediyor. Politik yöneticilerin gücünü kötüye kullanmasından söz etti tabii ki. Evet. This is not at all in line with the long history and tradition of this country of culture and ethics. This misuse of truth or lies, ethics and powers must not take root in the population, for example by corruption, because then you will lose as a country. May I look at your notes? Yeah, okay. Gerçek ve yalan arasındaki farkların anlaşılması açısından önemli, yani meslek örgütlerinin bağımsızlığının önemini söylüyor. Benim atladıklarım varsa çürümenin de gelişmiş olduğunu, corruption'ın var olduğunu. Bunun içinde de çürümenin yaygınlaştığından söz etti. The values, the wonderful population of this country is too valuable to be spoiled in such a way by the political leadership. So unfortunately the TMA, even though you are facing very, very hard times, you are also an example of other organizations, of other parts of your populations undergoing the same struggle, the same attacks from your government, and that's really, really sad. And hükümetin üzerinize yapmış oldukları baskıların çok üzücü olduğunu söylüyor. Bunun dışında değerler olarak toplumlar arasında hani bizim değerlerimiz diğer toplumlarda örnek olabileceği, bu değerlerin paylaşılması gerektiğinin önemini vurguluyor. Atladığım şeyler varsa siz hocama. Kültürel değerler yani. Hani bu zenginlik, çeşitlilik paylaşılmalı toplumlar arasında, bütün society'lerde. Sorry. But representing the entire European medical society, both leadership and all members, as I said earlier today, 1.7 million physicians, we really want to support you in your struggle, in all you have to go through to win this battle, to finally be a chamber, an organization, to reassure, first of all, the health care of your population in the way that you should do it, as independent, as a organization that could do this from your heart and independently from the government influence. Hükümetin bu etkilerinden bağımsız olarak davranmanın önemi ve liderliğin, yani bu tıp camiasının liderliğinin yine 108 bin üyesiyle birlikte mücadelesinin değerli olduğunu söylüyor. Ve hükümetin de baskılarının olmaması, hükümetten bağımsız olması gerektiğini ifade ediyor bütün çalışmaların. So the autonomy of the TMA
the freedom to speak and the freedom to organize in this country will always be very high on the agenda for the CPME in our offices in Brussels or wherever we meet or wherever we work. We will stand alongside with you and support you in your very, very hard work. Thank you. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin otonomisinin korunmasının düşünce, fikir özgürlükleri açısından gerçekleri söylemek açısından önemini söylüyor. Bu olmalıdır diyor. Bunu da diyor Brüksel'de işleyeceklerini, merkezleri de. Bir de tabii bir öncekinde ben atladım. Türk Tabipleri Birliği'nin bir örnek örgüt olduğunu ifade etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Thanks a lot. Thank you. Evet, söz sizlerde. Katkıda bulunacak arkadaşlarımız, düşüncelerini ifade etmek isteyenler veya farklı açıdan gözlemleri olanlar olabilir. Hem dava ile ilgili olarak hem süreçle ilgili olarak. Söz almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Hepiniz Türkiye'nin her yerinden geldiniz. Sağ olun. İstanbul, Ankara, Bursa, Urfa, İzmir, evet, Adana, Selahattin, Aydın. Yani hep bütün illerimiz burada hemen hemen. All medical chambers here and then saying their cities one by one and then I am saying if you are looking at from different angle and then you can ben iki şey söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Yüreğinize sağlık. Sevgili Ercan Kesal'ın son romanı Hekimlik Sanatları. Gerçekten çok keyifli. İşte buraya gelmeden önce postacı kapıyı çaldı ve bunu verdi. Ben de yolda okumaya başladım. Mesleğimizle ilgili Voltaire'den bir alıntı yapmış. Becerileriyle insanlıklarını birleştirerek insanları sağlıklarına kavuşturma işiyle uğraşanlar bu dünyanın en büyük insanlarından da yüce kişilerdir demiş Voltaire. Onlar neredeyse Tanrı katına erişmişlerdir. Çünkü korumak ve yenilemek, handi ise yaratmak kadar soylu bir uğraştır. Tabii biz tanrısal kata konmayı reddediyoruz zaten uzun yıllardır mücadelemizle. Ama en azından korumanın değerini teslim etmek açısından çok kıymetli bir sözdür Voltaire'in bu sözü. Biz de bu ülkede toplumun sağlığını korumak için elimizden geleni yapanlarız. Bunun için gerektiğinde bedel ödeyenleriz. Bu bedelin ödenmesinde yan yana durmak onurdur. Bu örgütün gücü de sizlerden geliyor zaten. O nedenle yüreğinize sağlık demek istiyorum ben de. Evet arkadaşlar, söz almak isteyenler. Ercan Kesal. Bir arkadaşımız başlarsa devam edecek gibi. Hafize Öztürk Türkmen. From the medical ethics and our disciplinary board. Dünyanın dört bir yanı desek yeridir. We came from throughout the world, every place, not just cities of Turkey. Ben hem Dünya Tabipler Birliği Başkanı hem de CPME Başkan Yardımcısı meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz adına da sanıyorum bunu söylemiş olacağım. Ben bir tıp etikçisiyim ve burada konuklarımızla birlikte defalarca buluşmamızın nedeni aslında mesleki değerler ve meslek örgütü özelliğinin savunulması mücadelesi. Hangi ırktan, dinden, milliyetten olursak olalım biliyoruz ki biz hekimliğin evrensel mesleki etik değerleri var ve bu değerlerin ta hekimliğin başlangıcından beri korunması ciddi mücadeleleri gerektirmiş. Biz de günümüzde bu mücadelelerden birini veriyoruz ve siyasal otoriteye karşı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Yurt içinde meslek örgütümüze bağlı odalarımızla birlikte, örgütümüzün organlarıyla birlikte yürüttüğümüz bu mücadele elbette çok kıymetli. Fakat dayanışma bir
ahlakın kavramı, Insolent. etiğin kavramı. It is, Bizi güçlendiren de aslında hem ülke içinde hem de uluslararası alanda meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmak. Onun için son derece kıymetli bizlerle birlikte olmaları ve hep yanı başımızda bulduk kendilerini. Çeşitli düzeylerde başkan, sekreterya, başkan yardımcısı düzeylerinde hep yanımızda oldular. Ben huzurlarınızda tekrar kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Mücadeleye devam diyeceğiz. And then she says, go on to fight. We will go on to fight. Biraz daha. Ben şey yapayım bari. Yorgun musun? Onur Hocam. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Zaffet. Böyle gördüklerime söylüyorum. Hani biraz hareketlenelim diye. Sizin emeklerine sağlık. Birlikte dayanışmayla inşallah süreci. Everybody thanks. Well, but you are all very quiet. I hope you are all okay. Siz çok sessizsiniz diyor. The struggle is still on. So wake up. Bu arada başkanımızın bir adı var Nijerya'da, onu söylemek istiyorum. Aslan öldürücü, yani lion killer. He is the lion killer. And then sizin cesur olmanızı, konuşmanızı istiyor. Wake up, stand up. Stand up for your rights. Lale Hocam, All right. şöyle bir girizgah yapın, arkadaşlar açılsın. Lale Tırtıl Hocam. Ali tamam. Ben de işte TTB'nin tarihinden The gelen former medical chamber chairman of birikimi var, Ankara, Ali. mücadele alanı var. Bu dönemde bu mücadeleye devam edeceğiz. Evet, uzun süredir özellikle Subject 2015'ten 2016'dan sonra ülkede after hukuksuzluklar 2015 and daha da üst 2016, düzeye çıktı ve meslek örgütümüz o this tarihte pressure increased. çok daha ciddi anlamda siyasi iktidarın hedefi haline geldi. After Bunun temel sebebi de tabii ki savunduğumuz 2015, değerler, we became the toplum target yararına of yaptığımız government, he says. politikalardan ötürü yılmayacağız, mücadele edeceğiz. Bütün herhalde gelen We will not fed up, dayanışmacılara, and then we will arkadaşlara da teşekkür ettiğimi go on to emeklerinize sağlık. combat. Önümüzdeki duruşmaya hocamdan söylediği gibi Şebnem Hoca'nın karar duruşması olacak gibi yine bir arada olup dayanışmayla The next year, we will always think it is the decision, the final decision court, and we should be together again. We should be ready for the next hearing. Öncelikle çok uzak yerden gelerek bize desteklerini sundukları için kendilerine çok teşekkür etmek Our istiyorum. guests came from very long distance, and Bu we would like to destek thank to them. sıcaklığını yüreğimizde hissettik. We felt bu this support desteğin in çok our hearts. bizim açımızdan çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum. Türk Tabipleri Birliği kurulduğu very dönemden valuable bugüne for kadar us. bu karşılaştığı ilk kapatma davası değil maalesef. It is not first case to close Turkish Medical Association. Kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Merak ettiğim şey şu, dünyada Türk Tabipler Birliği kadar bu kadar kapatılmaya maruz kalan bir başka tabip örgütü var mı? Teşekkür ederim. He asks, is there any other example in the world? Is there any other example? Maybe you can answer Okay. this question. All right. Maybe we'll just hear the other Merhaba. stuff. Mehmet bir dakika cevabını versin, çünkü şeyi sordu ya, dünyada başka bir örneği var mı? Okay, thank you very much. Thank you for appreciating our presence here. We have no choice really but to come and support you. So, but we also appreciate when you appreciate our presence.
with regard to the question you asked as to whether there are other national medical associations that are having this frequent dismissals, intimidation, and all of that, I must say that from my own experience, yours seem to be very unique. Yes, there are acts of intimidation, assault, and harassment of physicians in different parts of the world. But today I heard that out of 14 presidents that you've had, for instance, since 1954, CPME, 11 of them have been arrested, imprisoned, and I think that is very, disturbing. So while, yes, we have acts of assault and indeed violence against physicians in different parts of the world, including my own country, Nigeria, the level to which it occurs in Turkey here seems to be a bit unique and out of the ordinary. And that is the more reason why a lot more effort needs to be put on here, because it shows clearly that you are not dealing with the ordinary. You are dealing with a very structural problem, that unfortunately has not been corrected over time. And government after government seems to be even worsening, showing a worsening trend in their approach to relationship with national medical associations and indeed professional organizations in Turkey. So, and I think that is one thing that we must look at. What are the ways out of this? And in my interaction with the president yesterday, I had given some hints from my own experience as to the short, medium, and long-term possibilities. Sorry, I hope I'm not too... Sizin durumunuz oldukça yegane diyor. Yani benim tecrübelerimle. Önce buradaki varlığınıza ifade ettiğiniz şeyler için teşekkür ediyor. Yani hani sizin teşekkürünüz, ama Türkiye'deki durumun da unik olduğunu, yegane olduğunu söylüyor. Böyle kendi deneyimler içerisinde yok. 1984'teki yargılanmamızı hatırlıyor. 11 Merkez Konseyi üyemizin gözaltına alınmasını ifade ediyor. Ama yapısal sorunlarımız olduğundan özellikle değiniyor. Yani bunların nedeni Türkiye'deki yapısal sorunlar diyor. Atladığım başka bir şey varsa siz tamamlayın. So finally, so that I can give my colleague here the opportunity to also reflect. You see, I've always made this point that we have the case of the elephant who trudges through the forest, and most times doing that to avoid the hunter's bullets. So I liken the case of the Turkish Medical Association, I'm sorry, to the case of an elephant who continually trudges to avoid the bullets of the oppressors. And that means, therefore, that one of the ways is to live what I call a defensive approach to a more proactive and, if you like, attacking situation. When I say attack, I'm not saying you should go and carry missiles, but politics is everything. Politics is about all of us. Just the way J.F. Kennedy defined democracy. So we must involve ourselves in the political process. It is for all of us. It's not meant for certain people in Turkey. It is meant for all of us. So we must begin to look at the politics of society and then see how, even as physicians, quietly, in a very organized, scientific, and strategic manner, without blowing it in the open, to see how over time, along with other broad-based organizations and individuals, we can begin to put out people out there. I know you have some now in Parliament, but even in the executive, how you can take some responsibility. Because the more you have people in the executive and the legislature,
the better your fortunes. And I think that is, for me, one way to go. And that doesn't mean that you have to abandon the exercise of your fundamental rights, even as at now. So, because it is, for me, strange that every year, every time, you're having to endure this level of harassment. It's not good for progress. It's not good for Turkey. It's not good for the people of Turkey. And so we must find a way out of it beyond what we are doing now in terms of medium, long-term strategic options. Thank you. Özetle söyleyeceğim yine çünkü çoğu şeyi kaçırdım ben ama şunu söylüyor, stratejik manevraların önemli olduğunu ve özellikle politikayla ilgilenmemiz gerektiğini, politik yaşamın içine girmemiz gerektiğini, bunu sadece yöneticilerle değil, hep birlikte üyeler olarak da yapılması gerektiğini söylüyor. Bir orman örneği verdi ama onu kaçırdım ben, bir avcının mermisiyle ilgili. Kaçmak için ormanın içine girmek mümkün olabilir ama bu avcılar mermileri. Yani savunma davranışıdır. Bunun tam tersi saldırmak da mümkün. Evet, kurşunlara maruz kalınabilir ama bu da bunun bedelidir. Bu arada bu düzey... bir de bir şey daha söyledi. Bu düzeydeki bir harassment'ın Türkiye için çok kötü bir şey olduğunu, yani bu şekildeki, bu düzeydeki bir saldırının meslek örgütlerine Türkiye için çok kötü bir imaj yarattığını ifade etti. Herkese teşekkürler. Gerek yapılan paneldeki konuşmalar, gerek bugün basın açıklamasında öncesi ve basın açıklaması sırasında yapılan konuşmalar, bugün şu anda yapılan konuşmalar, bunların tümünün toplum sağlığı açısından, sağlıklı bir toplum inşası için, demokrasi için, hekimlik, etik değerler için çok kıymetli olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani bu dava sürecinde your talks in front of the court or in this room very important for medical ethics and medical professionalism. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki yani bu değerleri savunan hekim başta olmak üzere sağlıkçı kitlesinin gittikçe azaldığı bir dönemde ısrarlı bir şeyle TTB Merkez Konseyi'nden arkadaşların öncülüğünde bu değerlere sahip çıkmış olmamız çok kıymetli olduğunu vurgulamak isterim. Health sector services are declining in Turkey, and then in that period, biz neden yargılandık? Our executive board is being judged, and then there is a paradoxical thing that health is going down, but managers of the society is being judged. Yargılandığımız davayı hatırlarsak orada insanlığa karşı suç, savaş suçları kapsamında bir iddianın kanıtlanması için söz almıştık. He says just 2 years ago we were against war, and then we said war is a problem of public health, and then again we judged, and then we are from peace, we are from democracy in the Middle East. Öyle bir şey oldu ki bize olan bu saldırıda we are for democracy and peace. Bir sürü üzerine gideceğimiz birçok olay noktasında da bizi daha geri noktada tutma ile ilgili bir basınç da oluşturduğunu söyleyebilirim. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Ege Deniz Akdeniz bir mülteci mezarlığı because of this court subject. Mesela buna sesimiz çıkmıyor. Yani çıkabilmesi gerekiyor. Ancak o kadar çok saldırı oldu ki toplumsal muhalefetin demokrasiye, sağlıklı bir topluma sahip çıkma noktasında direnci kırılmaya çalışıyor. So many harassment caused to weakening Turkish Medical Association power. This kind of harassment weakened us, he says. Yes, Ole. Thank you very much for your nice words. We understand very well how the harassment weakens you, and especially when you are the final trials are all the times postponed, which means that you are limited in your political actions, because if you act like you would like to do on different issues, this would add to the ongoing trials against you. So actually it's possible to see all these postponements as also a way to weaken your organization, and that is not acceptable at all. About the question about if there are other NMAs in the same situations in Europe, I'm sorry to say, or fortunate for others, that you are unique. But we
we see that violence of the separation of powers, especially the political influence on the judicial system, we see that in several other countries as well. We see tendencies quite clear in countries like Israel, Hungary, and Poland, unfortunately, but it has not come to this effect or conclusion yet for the NMAs in those countries, fortunately. Thank you. Senin söylediklerine benzer şeyleri ifade ediyor. Yani katıldığını, bu gücümüzü, political etkinlik gücümüzü azalttığını, kısıtladığını bu gibi saldırıların ve yeterince güçlü çalışıyor. Ama birkaç kötü örnekten de bahsediyor dünyada. İşte Macaristan, Polonya ve İsrail'de de yargı sisteminde ve devlet sistemlerinde sorunlar olduğunu söyledi. Başka bir şey unuttuysam hocam siz tamamlayın. Yani başka örnekleri de var diyor. Tamam, sizin durumunuz yine, o da katılıyor, yegane, ama başka kötü örnekler de var dünyada diye de örnekler veriyor. Just to the last speaker, talking about your responsibility to speak out in spite of this situation. Let me encourage you. Please continue to speak up. It is your responsibility. It is guaranteed by the ethical codes that we have as professionals. Cesaretli olun ve konuşmaya devam edin. And even just recently in Berlin, in Germany, fortunately where I was inaugurated as president, we adopted the new revised International Code of Medical Ethics, which obligates physicians to educate society, to speak up on issues of public health, all right, and of course to offer care. Medikal etiğin gereği halk sağlığı hakkında konuşmak, halkı eğitmek göreviniz var diyor. Bu medikal etiğin size getirdiği bir zorunluluk, tıbbi etiğin. Tıbbi etik kodlar Berlin'de güncellenmişti biliyorsunuz. Orada da doğrudan toplumu eğitmek için hekimlerin sorumluluk alması ve konuşmasını öngörüyor etik kod. So it's your responsibility, but we are also calling on the United Nations, for instance, and other international, bodies to compel governments, including those of Turkey, to, of course, adhere to the UN conventions that, of course, obligates governments not to criminalize physicians who offer care in times of conflict and in times of war. Indeed, such governments are supposed to be penalized, for violating such international conventions. So there's a principle of medical neutrality. There is a principle that allows physicians anywhere in the world, wherever there are conflicts, wars, to attend to all parties, whether you are the perpetrator of the crisis or you are the victim, for as long as you are being caught in that war situation, you are injured, the physician has a right to, of course, offer that care. It doesn't mean that you are a member of the opposition party. It doesn't mean you are a member of government. But it just means that you are carrying out your ethical mandates. All right? And we also expect that you are protected. And that is why the World Medical Association always comes around to protect you, to speak out for you, to condemn anyone who undermines that service you are giving even in times of conflicts. And of course, as physicians, we must speak up against conflicts and wars. I have spoken severally against the conflict going on now between Russia and Ukraine. Very unfortunate disaster. So anywhere there is conflict, we must speak up because it has implications for healthcare delivery. It is a development issue that affects the healthcare system. So it's our responsibility, as guaranteed by the International Code of Medical Ethics and other, declarative statements of the World Medical Association, that you must speak up against such things. And no government has a right to trample on you because of that. Thank you. Thanks a lot for these wonderful words.
Yani aslında çok güçlü ifade etti gerçekten. Çatışma ve savaşlarda hekim sağlık hizmetini bozucu etkisi nedeniyle bunlara karşı durmak ve savaşlarda yaralananlar için kim olduğundan bağımsız olarak tümüne saldırgan da olsa, kurban da olsa sağlık hizmeti sunmak yükümlülüğüne sahiptir ve bunun için konuştuğunda eğer kriminalize ediliyorsa, düşmanlaştırılıyorsa, suçlulaştırılıyorsa asıl ona bu suçlulaştırmayı yapanlar suçlu addedilmeli ve yargılanmalıdırlar. Çünkü sorumluluk onlardadır. Bizim etik kodlarımızın ötesinde Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin de tarafı olan ülkelerde bu yargılamanın yapılması gerekir. Bu tür suçlulaştırma girişiminde bulunan devletler hakkında dedi. Uluslararası yapılardan bir de hekimlerin korunmasına verdikleri önemli söyleyince evet, siz ya hekimleri korumak da bizim görevimiz. Hekimlerin de korunmasının öneminden söz etti tabii. Doğru, teşekkür ederim hocam. Tabii biz profesyonel çevirmen değiliz. Şimdi ben not alayım diyorum, arada not tutuyorum hocam, kaçırıyoruz. Ama sonra unutuyorum. Dinlemeye dalıyorum. I try to take notes and write your words, but then I forget because I'm not a professional interpreter. Konuşan var mı? I prefer to listen to you rather than just taking notes. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlarımız gidiyorlar hocam. İsterseniz. Some friends have got, how to say, travel tickets, and then they are going to their cities, own cities, hometowns. So we can finish, maybe finalize it, since there is no one to take the floor. Siz kapanış konuşmasını siz yapın hocam. Bütün hepsine yani, teşekkürler. Kapanış değil, herkese çok teşekkürler gerçekten. Bir arada olduğumuz için bizi güçlendiren bir gündü bugün. Sağ olun, iyi ki varsınız. Birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele bitmez. Hani burada kazansak da bitmez. Çünkü her seferinde yeni mücadele alanlarının açılacağı da muhakkak hayat böyle ilerleyen bir boyuta sahip. İyi ki öyle, umut verici. Önemli olan ardımızda bizler bu mücadelede artık aktif olarak yer alamayacak duruma geldiğimizde de bu mücadeleyi devralıp yürütecek genç meslektaşlarımızın varlığıdır. Bu örgütte bu anlamda umutluyuz bizler. Bu genç meslektaşlarımızın varlığıyla birlikte iyi ki varsınız diyorum ayrıca. Tabii ki benim gibi yaşlılara ayrımcılık yaptığım düşünülmesin. Hani biz sadece bu umudu gördüğümüz için bunu ifade etmek istedik. Çok teşekkür ederiz hepinize. I thank to my colleagues and also the future of this